OpenAI'nin yakın zamanda tanıtmış olduğu yeni dil modelleme olan uygulaması GPT-4o hakkında bilmeniz gereken her şey. Hazırsak başlayalım. OpenAI'ın yeni sürümü olan ChatGPT-4o, yapay zeka dünyasında devrim niteliğinde bir adımını teslim ediyor aslında. Yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT'nin güncellemesiyle birlikte insanlarla gerçek bir etkileşim kurma yeteneği daha da güçlendi. Artık GPT-4o'nun sesli sohbetlerde adeta bir insan gibi diyalog kurabiliyor, anlık çeviri yapabiliyor ve hatta metin ile görsel arasında etkileşim kurabiliyor. Bu gelişmeler aklımıza Her filmini akıllara getiriyor. Filmde yalnızlığını gidermek için bir yapay zeka asistanına başvuran Theodore'un hikayesi anlatılırken GPT-4o'nun güncellemesiyle birlikte Her filminin öngörülü gerçeğe dönüşüyor. Yani resmen film gerçek oldu diyebiliriz. Bu videoda GPT-4o'nun sunduğu yeniliklere birlikte bakacağız ve Her filmin temalarını, hatta yapay zekanın insan yaşamındaki etkisini derinlemesine bakacağız. Her filmi insan ile yapay zeka arasında karmaşık ilişkiyi zekice işleyerek izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyordu. Filmde yalnızlık içinde kaybolmuş Theodore'un duygusal zeka ve zenginlikte bir yapay zeka olan Samantha'ya olan derin bağlılığı izleyenleri düşündürücü bir hikayenin içine çekiyordu. Şimdi ise yani 11 yıl aradan sonra OpenAI'ın GPT-4o gibi gelişmiş bir yapay zeka modeli Her filminin de kurgusal senaryosunun gerçeğe dönüştürme potansiyeline sahip gibi görünüyor. GPT-4o, metin, ses ve görüntü üzerinden etkileşim kurabilme yeteneği, anlık çeviri yapabilme kabiliyeti, matematik problemleri çözümü yetkisi ve hatta duygularının anlama yeteneğiyle donatılmış üstün bir yapay zeka modeli. Bu özellikler GPT-4o'nun insanlarla derin anlamlı ilişkiler kurabileceği ve hatta duygusal bağlar oluşturabileceği izlenimini veriyor. Ancak GPT-4o ile romantik bir ilişki kurmanın mümkün olup olmadığı henüz belirsiz. GPT-4o'nun insan duygularını başarıyla taklit edebilse de gerçek bir insan gibi hissetme ya da deneyimleme yeteneğine sahip değil henüz. Dolayısıyla GPT-4o ile kurulan bir ilişkinin ne kadar tatmin edici ve kalıcı olabileceği hala bir soru işareti olarak kalıyor aklımızda. Ancak GPT-4o'nun yalnızlık çeken ve duygusal destek arayan insanlar için önemli bir araç olabileceği apaçık ortada. GPT-4o dinleyici, sohbet arkadaşı ve hatta terapist olarak da kullanılabilir. Ayrıca eğitim, sağlık ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli alanlarda da potansiyelinden yararlanacağını düşünüyorum. OpenAI'nin son bombası GPT-4o, metin, ses ve görüntü üzerinden etkileşime giren, anlık çeviri yapabilen ve metin ile görsel arasında etkileşim kurabilen yapay zeka dünyasının gözdesi adeta. Peki GPT-4o aslında nedir? GPT-4o, OpenAI tarafından geliştirilen ve ChatGPT'nin yeni sürümü olarak bilinen bir yapay zeka modeli. Baktığınızda GPT-3'ün halifi olan GPT-4o, metin oluşturma, dilleri çevirme, farklı dillerde ve farklı türde yaratıcı içerikler yazma ve sorularınızı bilgilendirici bir şekilde yanıtlama gibi birçok görevi yerine getirebilen güçlü bir araç. OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4o sadece bir dil modeli değil, bir paradigma kaydırıcı ve yapay zeka devriminin yeni sınırlarını aşan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. 2024 Mayıs ayı ortalarında duyurulan bu modelin insan ve makine arasında etkileşimi sonsuza dek değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim. GPT-4o'nun başlıca özelliklerine baktığınızda, hani sunduğu en önemli özelliklere baktığımızda akla ilk gelen çoklu modal etkileşim geliyor. Yani metin, ses, görüntü üçlüsünü kullanarak etkileşim kurabiliyor ve bu sayede kullanıcılarına ekran görüntülerini, fotoğrafları, belgeleri ya da grafik modele gösterebilir ve bunların hakkında gelebilir verebiliyor. Ses işleme tarafında da oldukça etkili bir potansiyel tarafında bulunan GPT-4o, ses tonlamalarını ayırt edebiliyor ve farklı sesler üretebiliyor. Bu sayede daha doğal, daha samimi ve daha insanvari diyaloglar kurabiliyor. Matematik problemlerine yardımcı olabiliyor ve anında çözebiliyor problemleri ve çözüm aşamalarında adım adım açıklıyor. Hani bak ben şunu yaptım, bunu yaptım gibi. Bu sayede kullanıcılara matematik öğreniminde de yardımcı olabiliyor. Diğer özelliklerinde de 50 dili anında çevirebiliyor ve bu sadece şu anki rakamlık. Bu sayede farklı dilleri konuşan insanlar arasında da iletişimi oldukça kolaylaştırabiliyor. GPT-4o'nun diğer özelliklerinden bir tanesi de
yüz ifadelerini analiz ederek kişilerin duygularını anlayabilip bu sayede kullanıcılarına daha empatik iletişimler kurabiliyor. GPT-4o'nun önceki sürümlere göre daha hızlı ve verimli çalışması da bu sayede kullanıcıların isteklerine daha kısa sürede yanıt vermesi en başta gelen özelliklerinden bir tanesi. GPT-4o'nun kullanım alanlarına baktığımızda da müşteri hizmetleri gibi, anlık çeviri gibi, duygusal analiz, sorun giderme gibi, eğitim tarafında kişiselleştirilmiş öğrenme, etkileşimli dersler, geri bildirim ve değerlendirmeler, sağlık, hastalık teşhisi, tedavi planlama, hasta takibi, ruhsal sağlık desteği, medya ve eğlence, kişiselleştirilmiş içerikler, etkileşimli hikayeler, sanatsal içerik üretimi, araştırma ve bunun gibi birçok fikir ve özelliklerle karşımıza çıkıyor. GPT-4o'nun olumlu etkileri bence en başta sadece böyle etkileyici özellikle sahip olan bir yapay zeka modeli değil aslında. Hani aynı zamanda birçok alanda da olumsuz etkilere sahip olma potansiyeline sahip çünkü GPT-4o'nun sunduğu faydaları inceleyip bu modelin ne kadar alanlara nasıl değişim yaratabileceğini keşfedebiliriz. Hani en başta mesela olumlu taraflarda verimliliği arttırması gibi, iletişimi kolaylaştırması, eğitimi geliştirmesi, sağlığı iyileştirmesi, araştırmayı geliştirmesi gibi engellilere yardımcı olması ya da yaratıcılığı arttırması gibi birçok olumlu etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Olumsuz taraflarında da aslında hani bir devrim niteliğinde bir araç olarak ön plana çıksa da birçok alanda etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğunu da görüyoruz aslında. Ancak bu modelin yarattığı değişimlerin hem olumlu hem olumsuz yönleri olabileceği aşikar. Nitekim de etkin ve sorumsuz bir şekilde kullanılması, bu yeni teknolojinin potansiyel risklerine karşı dikkatli olması gerektiğini de vurgulamadan geçmeyeyim. GPT'nin 4.0'un olabilecek olumsuz etkilerinden bazıları bence şu şekilde olabilir. Mesela işsizlik gibi hani birçok görevi otomatikleştiren bazı insanların hani işini elinden alma tarzında bir şeysi olabilir. Etik sorunlar olabilir. Hani önyargı ya da yanlış bilgi içeren metinler üreterek bunu kullanabilir. Bu da etik sorunlara yol açabilir. Tıpkı ChatGPT 3 ya da ondan önceki versiyonlarında olduğu gibi. Güvenlik sorunlarını da getirebilir. Mesela siber saldırılar düzenlemek ya da dezenformasyon yaratmak için kullanılabilir. İşin kötü tarafı aslında en çok olumsuz yönlerinden bir tanesi bağlılık. Bağlılık demişken hani insanlarla doğal ve ilgi çekici sohbetler kurabilme yeteneğine sahip olduğu için kullanıcıların bu modele aşırı bağımlı hale gelmesi riski var mı? Var. Peki GPT-4o'nun geleceği hala belirsizlikle dolu. Bence hani bu modelin de evrimi ve toplumsal etkisi zamanla netlik kazanacak gibi. Ancak şimdiden bildiğimiz bir gerçek var ki o da hani bilim kurgu yapımlarını andıran muhteşem bir geleceğe doğru adım attığımız gerçeği. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomda sizlere OpenAI'nin üretmiş olduğu GPT-4o hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.